Burası El Haul. Arap Baharı'nın iç savaşa dönüştüğü Suriye'de bir denetim kampı. Birleşmiş Milletler verilerine göre kampta yaklaşık 60 bin kişi var. %80'inden fazlası da kadın ve çocuk. Irak ve Suriye bölgesinde kısa süreliğine geniş bir coğrafyayı yöneten terör örgütü IŞİD, 2019'da elinde kalan son kale Baghouz'un da düşmesiyle haritalardan tamamen silindi. Ama IŞİD için savaşmış veya çalışmış insanlar hala hayatta. Çoğu Irak ve Suriyeli olsa da yüzden fazla ülkeden insan IŞİD'e katıldı. Bu insanlar El Haul gibi kamplarda bir arada tutuluyorlar. Özellikle de çocuklar bu kamplarda fikir olarak hala yaşayan IŞİD'in etkisi altında büyüyorlar. Başka hiçbir eğitim almadan. زين ولا مدار زين ولا ولا كل شيء زين بالمخيم ولا حتى Bazı araştırmacıların zaman zaman bu kamplara girmesine ve içeridekilerle konuşmasına izin veriliyor. Farklı arka planlardan gelen bu IŞİD üyeleriyle ilgili merak edilen bir soruyu yanıtlamaya çalışıyorlar. Bir insan neden IŞİD'e katılır? 2011'deki Arap Baharı protestolarında Mısır, Tunus, Suriye ve Yemen gibi ülkelerde insanlar ülkelerini yöneten diktatörlere karşı bir özgürlük mücadelesi başlattılar. Ama bu diktatörler sadece özgürlükçü düşünceleri bastırmıyordu. El-Kaide gibi radikal İslamcı örgütler de bu diktatörler tarafından bastırılıyordu. Arap Baharı'nın yaşandığı her ülkede bu gruplarda kendilerine alan açılınca harekete geçtiler. Demokratik bir yönetim oluşturmayı başaran Tunus'ta veya askerin duruma hakim olduğu Mısır'da radikaller amaçlarına ulaşamadı. Ama özellikle iç savaş şartları oluşan Suriye gibi ülkelerde IŞİD ciddi bir güç sahibi oldu. IŞİD'e katılan kişileri çok temelde iki farklı gruba ayırabiliyoruz. Irak ve Suriye kökenliler ve başka ülkelerden gelenler. Bu iki grubun IŞİD'e katılma motivasyonları farklı. Irak ve Suriye kökenlilerin IŞİD'e katılmasının arkasında İslam dininin en büyük kolu olan Sünni ve Şii mezhepleri arasındaki çatışma var. Mezhep çatışmasının nasıl körüklendiğinin en net örneği de 2004 Irak'ı. 2004'te Irak'ta Sünni bir örgüt olan El-Kaide lideri Zerkavi, Irak'taki Şii çoğunluğa adeta savaş açtı. 2006'da Şiiler için sembolik öneme sahip olan Bağdat'taki El Askeri Camii'nin kubbesini bombalı saldırıyla yıktı. Bu saldırıları yaparkenki planı da basitti. Ülkeyi bir mezhep savaşına sokmak. Going to foment a civil war, and this will cause the Shia to overreact. They are going to go after the minority Sunni population, and then the Sunnis are going to have to turn to us, the jihadists, to defend them. Both militias want to wipe out the secular liberals. Faysal, bölgede demokrasinin benimsenmesi için çalışan bir organizasyonun kurucusu. Aynı zamanda Irak'ın en sıkıntılı anlarına tanıklık etmiş bir aktivist. Because it is on their interest to make the war only between the extremists and the extremists. People in my neighborhood, which was mostly a Sunni-dominant neighborhood, even though they were like Sunni, like moderate, and they were liberal in most cases, when the civil war was at its peak, they had to side with Al-Qaeda because it was the only group that was defended them from the other people who will kill them just because their name is Omar and their name is Uthman. And unfortunately, by 2008, I ended up on a local death list related to my work and my speaking out. Irak'ta bu çatışma 2009'a doğru büyük oranda bitti. 2011'de Arap Baharı protestoları başladı. Suriye'yi o sırada 11 yıldır yöneten diktatör Beşar Esad, protestoları ordu gücüyle bastırmak istedi. Ordunun bir kısmı kendi halkına ateş açmak istemeyince ikiye bölündü ve Suriye bir iç savaşa sürüklendi. Suriye'de tıpkı Irak gibi mezhepler tarafından bölünmüş bir ülke. Savaş devam ettikçe IŞİD Sünnilerin, Esad'sa Alevilerin hayatta kalmaları için neredeyse tek seçenekleri haline geldi. Bu yüzden IŞİD'in elinde bulunan ve Sünnilerin çoğunlukta olduğu yerlerde pek çok insan IŞİD yönetimine açıktan itiraz etmedi veya edemedi. IŞİD'e yüzden fazla ülkeden toplam 40 bin kişinin neden katıldığına dair farklı teoriler var. IŞİD'e özellikle Batı ülkelerinden katılan insanların aileleri çoğunlukla o ülkelere Orta Doğu'dan gitmiş göçmenler. Bu yüzden bu nesil bir kimlik krizi içerisinde. Ne ailelerinin göç ettikleri ülkenin kimliği üstlerine uyuyor, ne de Müslüman kimliklerini tam anlamıyla taşıyabiliyorlar. Bu da toplum içinde belli bir yere oturamamayı, yalnızlığı yanında getiriyor. Bu gençler her zaman İslami bir hayat tarzına da sahip olmuyor. Uyuşturucu ve alkol kullanıyorlar. Pek çoğu için camiye gitmek ancak radikalleştikten sonra IŞİD'le bağlantı kurmak için yapılan bir şey. Fransız siyaset bilimci Oliver Roy bunu şöyle açıklıyor. İslam'ın radikalleşmesi değil, radikalleşmenin İslamileşmesi.
Yani toplumda radikalleşmeye zaten müsait olan bir kesim var. Göçmen aileden gelmek, daha önce suça karışmış olmak, iş hayatında istediğini bulamamak, yoksulluk gibi problemlere sahipler. IŞİD propagandasının en etkili olduğu kişiler de bunlar. IŞİD, kendini dışlanmış ve önemsiz hisseden batıdaki Müslüman gençler için bir ütopya. Propaganda videolarında özellikle batıdaki Müslümanlara verilmek istenen mesajlar bu insanlar için cezbedici. IŞİD'e katılırsanız bir kimliğiniz olur, önemli olursunuz. Burada dışlanmazsınız, dininizi özgürce yaşayıp iş sahibi olup evlenebilirsiniz. The Islamic State was their destiny. They destroyed their passports to show their commitment to the caliphate. IŞİD üyelerinden 182 erkekle yapılmış bir araştırma, örgütün sosyal medya etkisini gösteriyor. Erkeklerin %41.8'i YouTube, Twitter ve Facebook'tan etkilendiğini söylemiş. He told us he was recruited to ISIS through a contact on Twitter. He said, "Do you want to speak to someone in ISIS?" I said, "Yeah, of course." Arkadaş etkisi de %35.7. Radikalleşen gençler bir araya geldiklerinde IŞİD'e katılmak için daha fazla motive oluyor. When I met these group of men that I was friends with, it was kind of shocking to see that they also knew about these videos too. They're charismatic leaders, group dynamics, that give these young people hope, a sense of belonging, a sense of importance that they did not find in their communities and in their societies. Radikalizmle savaşta geçmişten alınmış olması gereken bir ders var. Bukka kampı. Bu kamp Amerika'nın Irak'ı işgali sonrası 2003'te kurduğu bir gözetim merkezi. Amerika bu kampı radikalleri bir nevi rehabilite etmek için kurdu. Mahkumlar içeride daha özgür hareket edip birbirleriyle iletişime geçebiliyorlardı. Bunun ne kadar büyük bir hata olduğu yıllar sonra anlaşıldı. When you maybe put 10 radicals together and said these are the worst of the worst, as it was aptly described, it then became a management seminar for upper echelons of ISIS. Ebu Bekir el-Bağdadi ve pek çok IŞİD yöneticisinin geçmişinde bu kamp var. Bu kampta fikirlerini olgunlaştırdılar, bu kampta stratejilerini konuştular. Daha sıradan sayılabilecek mahkumlar da burada radikalleşti. Benzer bir hata bugün hala yapılıyor. El Havlu gibi kamplarda IŞİD'in etkisi bitmiş değil. Belki de geleceğin radikalleri bu çok zor şartlar altında büyüyerek yetişiyor. Life here in our hall is so difficult for these people that many have been telling us they miss the Islamic State. IŞİD'in askeri olarak bitirilmiş olması fikren yenildikleri anlamına gelmiyor. They lost the territory, of course, they were defeated military, but Daesh still exists virtually because they have online recruiters. Bu yüzden radikalleşmeyle mücadele sadece askeri olarak yapılamıyor. Radikalleşme eğilimi bulunan gençlerin eğitilmesi ve IŞİD propagandası haricinde bilgi kaynaklarına sahip olması çok önemli. Faysal'ın kurumu özellikle gençler arasında eleştirel düşüncenin ve eğitim olanaklarının artırılması için çalışıyor. For the content that is not available in Arabic, we translate it into Arabic and make it available so the arguments and the knowledge is related to science, to all of the subjects related to knowledge are available for people to access. I am pretty optimistic, especially optimistic about the younger generation who have not been fed their propaganda their whole entire lives. Zeynep uzun yıllarını Kuzey Afrika'da geniş bir coğrafyada radikalleşmeyi oluşturan sebepleri araştırmaya ve bununla mücadele etmeye adamış bir aktivist. Radikalleşmenin sebeplerini yerelde çözebilmek adına uzun yıllardır yerel yöneticiler ve yerel halkla projeler geliştiriyor. Where I teach young generations about rethinking terrorism, counter-violent extremism with a focus on prevention, with a focus on understanding the root causes and, the drivers that push our youth to join violent, radical, extremist organizations. Here, our motto is the solutions should be homegrown solutions. Bu noktada iş sivil topluma ve siyasi otoritelere düşüyor. Şu ana kadar siyasi otoritelerin Suriye ve IŞİD bağlamında tercihleri radikal mi yoksa savaş kurbanı mı olduklarına bakmadan insanları çok kötü şartlar altında kamplarda tutmak. Buna rağmen Zeynep Benallah ve Faysal Saad Almutar gibi sivil toplumcular şu gerçeği biliyorlar. Radikalizmin kökünü kurutmak için daha adil, daha kapsayıcı ve daha eğitimli bir toplum inşası şart.